Evet, tekrardan kanalıma ve Frostpunk'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Kış Yuvası'nın çöküşü senaryosunu oynayacağız. Daha öncesinde ana hikayede Kış Yuvası'nın kötü bir sona ulaştığını görmüştük ki biz de zaten ana hikayede bir sonuca varamamıştık. Bir önceki videoda da sonbaharı oynamıştık. İlk bu jeneratörlerin kuruluşunda. Maalesef onu da tamamlayamadım. İnşallah artık kış yuvasında bir başarıya ulaşacağız diye düşünüyorum. O zaman beni izlemeye devam edin. Kış yuvasının çöküşü, uzun kışı atlatmak için büyük bir şehir kurduk. Şimdi onu ve hayatımızı yaklaşan sonumuzdan korumak için zamanla yarışacağız. Başlayalım bakalım. Eğlencelerden yarar sağlamazlar evsiz insanlar. Kimsenin evsiz olmaması lazım ki zaten barakalar çadırlardan, evler ise barakalardan daha sıcaktır. Bir an önce de o zaman barakaları da kurmamız lazım. Evet, kış yuvasını bir görelim bakalım. Orada olan varsa. Bilsin ki biz buradaydık, elimizden geleni yaptık. Biz afetsedeler kendi hatalarımızın bedelini ödedik. Evet, robotlardan biri. Tehlikenin ve ödenecek bedelin farkındaydık. Son şansımızı denedik. Ve başarısız olduk. Bakalım bu senaryoyu nasıl yöneteceğiz? Kuş yuvasının yıkılışı. Jeneratörümüz arıza veriyor. Liderimiz sorunu haftalarca görmezden geldikten sonra dayanılmaz soğuk ve aşırı baskılar ona karşı ayaklanmamızı sağladı. Gücünden kolay vazgeçmedi. Bu mücadelede şehrin yarısı yandı. Jeneratörün aceleyle onarılmasıyla lider olarak ilk görevin kış yuvasını yeniden onarmak ve halkı bir geleceğiniz olduğunu ikna etmek. Daha sonra jeneratör arızasının sebeplerini araştırabileceksin. Evet, burada bayağı kötü bir olay olmuş. Jeneratörü acaba patlatsa mı bu? Şu bakın işaretçisi falan da var burada. İnsanları sakinleştir. Halkımız bu kötü planlamış, aç ve yarı yok olmuş şehirde acı çekiyor. Umutlarını geri kazandırmalı ve huzursuzluklarını düşürmelisin. Başlangıç olarak şehrin iyileştiğini göstermek amacıyla enkazları kaldır. Mühendislerimiz sen mevcut krizi hallettikten sonra jeneratörü inceleyecek diyor. Jeneratör şu an çalışmıyor. Atölye çalışmıyor. Bayağı şeyler araştırılmış şu anda. Sera falan da var. Jeneratörü aç. En az 30 enkaz kaldır diyor. Ahşap enkazlar. Hemen. 580 kişi var bu arada buralarda stok. Enkaz. Enkaz. Hemen onları halletmemiz lazım. Baraka. Onlar sağlam gibi. Yemekhanede çalışan yok. Hemen oraya işçi verelim. Barda çalışan yok. Oraya işçi verelim. Burayı hallettik gibi. Buraları da hemen enkazları kaldıralım. Tabii de enkazları kaldırdıktan sonra da insanlara yeni büyük ihtimal şeyler inşa etmemiz gerekecek. Barakalar falan. Kar çukuru. Enkazlar. Atölye. Avcı kulübesini de çalıştıralım. Bu neymiş? Dövüş arenası. Baraka. Bunlar sağlam. Çadırlar. Burada ne varmış? Sağlık merkezi. Hemen sağlık merkezlerini de açalım. Çünkü insanlar da hasta. Burada ne var mesela? Çelik enkazı. Hadi buraları da toplama noktası diyor. Şu sesi duyduğumda aklım çıkıyor. Kömür çıkarıcı. Buraya şu anda vermemiz gerekmiyor gibi. Çünkü kömürümüz dolu gözüküyor yukarıda. Burada sağlık merkezi. Buraya da hemen verelim. İnsancıklarımızı hızlandıralım. Avcı kulübesi çalışsın. Çalışın. Bunları kesinlikle
kaldırmamız lazım. Acaba barakaları inşa edebiliyor muyum? Evet. Barakada evde inşa edebiliyorum. Soğuk evler, bazı evleri ısıtalım. Şeyi açacağız, jeneratörü. O zaman kömür çıkarıcıyı da başlatayım. Burası neymiş? Çelik fabrikası, kömür çıkarıcı. Resmen şu ses. Çok hastaları tedavi et. İnsanlarımızdan biri çok hasta. Radikal tedavi kanunu imzalarsan çok hasta olan insanlar sağlık merkezini şey yapılabilecek falan. Tamamdır, imzalayalım artık, bunları okumayacağım. Ya huzursuzluğunuz niye arttı? Ampute kalırız diye korkuyorlar. Bu neymiş? Kömür madeni konumundan şehrimize 800 kömür taşınıyor. Depo dolu. Yeni depolar yapmam lazım. Kömür deposu. Kaynak deposu. Uzağa yapayım da. Bu arada atölyede de incelemelere başlayayım bence. Mesela seraya. Şey mi yok? İnsancık mı yok burada? Tamam. Seradan bir başlayalım. 2 tane şey yiyor. Buhar çekirdeği. O da sıkıntı. Neyse, şuradan başlayayım. Sağlık merkezi geliştirmesinden. Buraları yapmam lazım ki. Enkazları kaldırmam lazım ki. Çocukları da verdim işe. Neyse, çalışın azıcık. Azıcık çalışın. İşimiz bitince sizi alırım oradan, merak etmeyin. ...15 saat kaldı diyor. Eksi 40 derece oldu hava. Şurada kaynak deposuna hemen kömürü işaretleyeyim. Buralar. Şu ses var ya. Hastalık izni alanlar var. Size bol bol ev inşa edeceğim. Hiç merak etmeyin. Buralar bir şey yapsam. Buraya koyabiliyormuşum. Bir tane koyayım. Bir şey oldu burada. Hadi bakalım. Enkazdan gelen ses. Efendim, insanlar enkazdan bir çocuk sesi duymuş. Çocuğun biri kış yuvasının yarısının yandığı korkunç geceden canlı kurtulmuş. Yangın ve müdahalede esnasında çok yaşam kaybedildi. Bu çocuğun ölmesine izin veremeyiz. Tabii ki de veremeyiz. Kurtaralım. Burası mıydı? Şurası. Ya çocuğu kurtarmaya da çocukları vermem. Şey oldu. İnsanlar şehirdeki enkazların temizlemesine yönelik verilen çabayı görüyor ve takdir ediyor. Çoğu enkaz hala dursa da kış yuvasında nefes almak artık daha kolay geliyor. Evet, daha 4 tane mi kaldırdınız? Onca insan verdim bir de. Ne diyeyim? Evleri de kuralım. Boş yerler hemen. Ne oldu yine? İnsanlarımızdan biri soğuk yanığından ötürü çok kötü hasta oldu. İnsanlar böylesine soğukta çalışmak zorunda olursa bu böyle devam edecek. Bu arada şeyleri kuralım. Buhar merkezlerini. Mesela buraya bir buhar merkezi kurayım. Buraya kuramıyormuşum. Bu da demektir ki çilekleri toplamam lazım.
Burada bir şey var. Daha az zarar. Efendim, bir doktor radikal tedaviyi geliştirme konusunda sizinle konuşmak istiyor. Savaşına bir sahaya indim ve orada hastanesinde kraliyet topluluğu ile birlikte uzuv kaybını azaltmak üzere çalıştım. Radikal tedavi sırasında oluşacak amputasyon sayısını azaltabilecek bir metot bulacağıma inanıyorum. Mühendis çalışmayacak. İçine dönme umut biraz artacak. Tamam. Sıkıntı değil. Ee, şimdi buhar merkezi. Bir tane buhar merkezi yaptım ama nereye koydum ben şimdi onu? Bıraktım gitti orada. Ha, şu muydu? Tamam. Araştırma yapıldı. Revir, sağlık, yalıtımı. Ee, Revir'i araştıralım. Sağlık merkezi istiyorlar. Nereye yapalım? Dur, ilk önce şuraya ev yapayım da. Arkasında hemen sağlık merkezi yapayım. Pıt, pıt, pıt. Küçük evi. Bu neymiş? Daha kurtarılamadı mı? Ah, insana tıkladık, yanlışlıkla söyleyemedim de. Mühendis yok muymuş? Bir yerlere çalışmaya vermişizdir mühendislere ama evet, mühendislerimizi buradan alalım. Buraya verelim. Tamam. Evlerde yaşanabilir. Sağla. Çelik lazım. Yarın yapacağım, merak etmeyin. Hastaların hayatını kurtarmak için amputasyon yapmalı. Sonuç olarak bu kişi çalışamayacak. Bakım evi. Ağır hastalar bakım evinde hayatta tutunur ve artık sağlık kadrine yük olmazlar. Umut biraz artar diyor. Tamam, imzalayalım. Sağlık bakım evi için çelik lazım. Çalışın toplama noktası. Kömür topluyorlar. Şu sesi duydum, gerçekten bir şey oluyor bana. Fenalık geliyor artık. Şuraya bakım evimizi kuralım. Bir insan gitti. Şimdi diyorlar ki soğuk var. Hemen buhar merkezlerimizi kurayım. Daha az amputasyon, efendim radikal tedavi geliştirmeye çalışan doktor geldi. Bir dönüm noktasında olduğunu söylüyor. Bu kesinlikle alışılmışın dışında bir metot ve yapmak zorunda kaldığım deneyleri duyduğunda iş arkadaşlarım dehşete düşecekler. Ama işe yarıyor. Radikal tedavi sırasında amputasyon sayısının yarıya ineceğini umuyorum. Günlük işine dönmek ve yeni metodunu denemek için istekli görünüyor. Aferin. Şimdi buhar merkezlerimizi de yapıyoruz. Ahşap dolu olduğu için şey yapılmıyor. Kaynak deposu için çelik gerekiyor. Barakay. Ee,
Vallahi neyi araştıracağımı da şaşırdım. Çelik lazım. Arkadaşlar çelik enkazlarını yüklenelim. Avcı kulübesi. Ahşap. Karakol binası. İki kişi daha gitmiş. Çelikleri toplayalım. Bu arada evlerimizi de yapalım. Bir tane ev yaptım, kaldı o da. Burada ne oldu? Depo dolu diyor. Yeni depolar yapmam lazım. Kaynak deposu yapamıyorum ki. Çocuk afetse de efendim çocuğa enkazdan çıkarttık, ailesinden tek hayatta kalan o feci şekilde yanmış ve düzgün tıbbi bakım olmaz söylüyor. Şu an tıbbi bakım sağlayamıyoruz diyor. Devam edelim. Araştırma. Daha hızlı toplama, aynen. Bizim şu an ihtiyacımız olan o. Bakalım teknolojiden kaynak deposu alamıyoruz. Kız açık, daha nasıl bir söz vereyim ben size ya. Sonraya insanlar çaresiz efendim, insanlar açıkça sizi devirmekten bahsediyor. Umutları tükenmiş, şehrimize bir gece olma düşünüyor. Bundan senin sorumluluğun. Ya ben size ne yapayım? Ev inşa ediyorum daha sıcaklarda oturun diye yani. İkinci seviyeye aldım. Hadi bakalım. Şunları da 24 saate ayarlayayım da. Ben sağlık merkezini ayarladım. Onu ayarladım. Bunu ayarladım. Nasıl bir şey ayarlayacağız size daha? Yeterince çelik yok. Çelik fabrikası çalışıyor. Çocuklar mecbur çalışacaksınız. Bol bol çelik çıkartın. Bakım evi, ahşap enkazları. Aa, yemek niye gitti bir anda? Avcılar mı çalışmıyor, anlamadım ki. Bizim seramız yok mu bu arada? Bir sera inşa edelim. Anlıyorum. Sıkıntı değil. Hemen oraya bir de buhar çekirdeği verecektim. Buhar merkezi ama yine ne oldu? Hastalık tehlikesi. Kar çukurunda bir sıcaklık bölgesi geldi ve cesetler çürümeye başlıyor. Şehrimizde tehlikeli hastalık yayılmamış. Kar çukurunun yerini değiştirmeliydi. Sıcaklık mı? Nerede? Hah, buhar merkezi. Kar çukurunu buradan alalım o zaman. Son kar çukurunu yıkamazsın diyor. O zaman yerini değiştirelim. Bunu buraya inşa edelim. Bunu da yıkalım. Burayı da bu arada
Neler yapalım şimdi? F. Kaynak depoları. Yemekhane yardım. Efendim, bir grup amputesi görmek için gelmiş. Yemekhanede yardım etmek istiyorlar. Sadece hayatta kaldığımız için tüm gün üstüne oturmak istemiyoruz. Artık ağır işler yapamayız ama ağaçtan basit protezlerimiz olursa yemekhanede yardımcı olabilir ve bir şeye yarayabiliriz. İhtiyaçlı olan şeyleri verelim. Umut niye atmıyor? Ben Sera'ya insan vermedim ki. Mühendisler. Hatta oraya bir tane buhar şeyi mi versem ki? Siz de odun yapın. Burada insanlar çalışmaya devam ediyor. Ya amaç mahalle gözcüleri, ibadethane. İbadethane açalım kız, bu kadar şeyden sonra. İnanç ibadethane açalım bir tane. Hmm, bulacak yerde yok ki. Heh, bir tane boş yer buldum. O da o kadar saçma bir yerde ki. Mecbur buraya kuracağım. Hı. Ya bu serayı açtım. Hadi siz araştırma yapın. Yemek falan bulursunuz. Belki robot bulursunuz. Ne diyeyim. Bir tane daha enkaz kaldırmamız gerekecek. Ee, Bayağı da enkaz varmış daha. Allah'ım, travma oldu artık şu ses. Çoğu enkaz temizlendi. Kış yuvasında parçalanmış birçok ev temizlendi. Kaldırımları için harcanan saatler karşılığını verdi. İnsan artık sürekli gecenin dehşetini, kaosunu hatırlamayacak. Umut biraz arttı. Güzel. İyi, bari iyi haber. Efendim, adamlarımızdan bir tanesi enkazın altından gelen sesler duymuş. Bunca zamandan sonra hala yaşayanlar olması inanılmaz. Acele etmesi, onları kaybedeceğiz. Hemen insancıkları oradan çıkaralım. Bir tane sera inşa ettim. Daha ne yapabilirim? Gerçi desene 500 kişi var, yani bir tane sera mı yeter diye. O yüzden büyük ihtimal avcı kulübesi, yemekhane.
Buraya bir yemekhane inşa ediyorum. Sera, bir tane daha sera inşa etsem mi ki acaba? Hadi bir tane daha sera inşa edeyim. Şimdi seraya çocukları vermem. Şimdi sera ve yemekhane. Bakım evi. Çadırlar. Aslında yakınlara evler de kurdum. Çadırları yok da edebilirim oradan. Hemen. Kaynaklar toplama noktası yalıtımı. Büyük kaynak deposu. Endüstriyel sera. Daha büyük bir sera ihtiyacımız olacak ki bu kadar insana. Ama yetiştiremeyeceğim gibi. Aha, buhar çekirdeği bulmuşuz. Burası diğer yerlerden daha zormuş. Onu da anladık. Onları besleyelim. Elimizden geleni yapıyoruz. Oğlum galiba. Evet. Kış yuvasını da halledemedik. Arkadaşlar yani elimden bir grup gaddar adam seni jeneratörün altına götürüp bekleyen kalabalık sessiz insanlar gerçekten seni izliyor. Yüzleri hareketsiz sanki düşen karları izliyorlarmış gibi. Kısacası yargılandın. Yani bir amaç vermedim ama o sıkıntı oldu yani. Şeyi düşünerekten amaca yönelmedim. Yeni bir senaryo deneyeceğiz. Bir tane daha deneyelim. Deneyelim, bir tane daha deneyelim. Şimdi ana hikaye yapamadık. Kış yuvasını yapamadık. Sonbaharı yapamadık. Merkezler neydi? En parlak zihinler olarak paha biçilmez tohumları ve bitki nümunelerini sonsuz kıştan koruyacağız. Sığınmacılar. Şu sınırda neydi? Büyük fırtına. Orta idaresini, ardiyesini ortaya çıkardıktan sonra Lane Wonder'dan oraya karakol kurmak için gönderildik. Devre değişiyor. Bir sürü olayda. Hadi tohumları korumaya çalışalım. Fidecilik merkezleri paha biçilmez bir hazineyi dünyanın her yerinden gelen bitki tohumlarını ve fideleri korumak için seçildik. Doğmaları engellemek için fidecilik merkezlerine yerleştirildi. Diğer değerli binaları korumak için kış bitene kadar bir şehir inşa etmek bize düşüyor. Bunu yapmanın tek yolu otomatonlar yeşil dünyanın yeniden doğmasını sağlayacağız. O günleri göremeyecek olsak bile. Evet, yine hazırda bir şehrimiz var. Çok da hazır değilmiş. Emin değilim. Fabrika planları jeneratör alanına ulaştık ve fideler güvenli bir şekilde fidecilik merkezine saklandı. Şehrin hava ne kadar kötü olursa olsun kendi kendine işleyebileceğine emin olmak için otomatonlar görevlendirmemiz gerekti. Ancak fabrika planlarını taşıyan araç fırtınada kayboldu. Bir işaret inşa edip araştırması için ekip göndermeliyiz. 45 insanımızda fideleri koru. Donmadığından emin olmalıyız. Geri dönüşü olmayacak şekilde eğer hasar görür. Şimdi bir tane şey açıkmış. İlk önce biz kömür yığınlarını toplayalım. İlk önce bir işaretçi inşa etmemiz lazımmış ama onun için de tabii ki de atölye inşa etmemiz gerekiyor ki araştırsın. Şurayı inşa ediyorum. Sen çalış ki bir an önce jeneratörü de açmaya başlayalım.
Hemen işaretçiyi araştıralım. Burayı da açalım. Ki fidelerimiz sıkıntıya girmesin. Geri kalan mühendisleri de, gerçi odunu da ne yapacaksam şu anda kömüre verelim. Bir şey oldu. Ha, sığınak. Sığınak. Evet, odunu yaptığımda iyi olmuş bir yerden de aslında. Bir tanecik sığınak yaptım. 46 kişimiz varmış burada. Şarj olmaya gitti galiba. Hiç şöyle yakınlaşmadıydım, bakın. Sabahleyin odun çıkarttıkça siz de çadır yapacağım, merak etmeyin. Evet, bir tane daha çadır yapabiliyorum. Hemen işaretçiyi inşa etmem lazım. Odun ve çelik lazım. Odun. Odun lazım. Buhar merkezi, ısıtıcılar. Hemen sizi araştırayım ki şuralar sıkıntıya girmesin. İşaretçi inşa edebiliyor muyum? Ediyorum. Hemen. Hemen. Isıtıcıları araştıralım. Bu arada insanlar için çadır yapabiliyor muyum? Evet. İnsanlar dışarıda kaldıkça maalesef. Bu da ne? Bir fırtına geliyor gibi. Şimdi buraya insan vermemiz lazım. 5 tane vatandaş. Ufukta fırtına, kaptan işaretçinin çalışmasıyla birlikte güneyden yaklaşan fırtınayı açıkça görebiliyoruz. Hala uzakta ancak takipte kalsak iyi olur. Fidecilik merkezlerini vurmadan önce fideleri sıcak tutmak için gereken altyapıyı kurduğumuzdan emin olmalıyız. Şimdi barınak sözü yerine getirildi diyor. Daha fazla tabii barınak yapmalıyım büyük ihtimal. Şey bitmiş galiba. Çelik enkazı, odun. Sen odun çıkarıver de. İşaret çevirebiliyor muyuz? 40 tane de odun gerekecekmiş. Bu arada kanunlar kitabını da bir açalım. Dövüş arenası diyor. Şu anlık sanki bunları imzalamama gerek gibi ama ya. İşaretçi için odun lazım. İnsanların evleri için de odun lazım. Hemen siz buraya gidin. Krizlik, eksiklik. Hasta insan sayısı artıyor ve bir sağlık merkezi inşa edecek kadar materyalimiz yok. Belki de kısa bir çaba atmamız gerekli. Kaynakları toplamamıza yardımcı olabilir. Kriz vardiyası. İmzalamayı düşün. Şimdilik değil. Şimdilik değil. Size bir sağlık merkezi inşa edeceğim, merak etmeyin. Hemen kömür çıkar mıdır, topla mıdır, şeydir, onları da araştırmam lazım. Bir bakalım ne yok. Odun. Sağlık merkezimizi açtık. Huzursuzluk azaldı çok şükür. Ne çoğaldı? Tabii ki de yemek sıkıntısı. Çünkü yiyecek için bir yemek halimiz yok.
Burada da odun sıkıntı. Sığınak sağlayacağım, merak etmeyin. Merak etmeyin, sığınak sağlayacağım. Ee, Sen git çalış lütfen. Sabah akşam çalış. Aha, keşif yaptık. Çelik ve buhar çekirdeği. Erzaklarımızı kar ve buzla kaplı, hasar görmemiş gibi duruyorlar ama onları kesinlikle çıkarmalıyız. Malzemelerin boşaltılması için buzun üzerine saatlerce çalıştık ama sonunda bitirdik. Onları bir kere terk etmek zorunda bırakılmıştık. Bunu tekrardan yapmayacağız. Büyük bir kar tepeci, Britanya'dan çıktığımız yolculukta geride bırakmak zorunda kaldığımız bozuk otomobilini geziyor. Onu da gönderin. Çünkü çok ihtiyacımız var onlara. Çadır, 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 çadır. Ve yiyecek için barınağı hallettik. Fabrika planlarını bul diyor. Fabrika planlarını bulmam için de büyük ihtimal bunu halledeyim. Bayağı bir dolaşacağız. Burada da fırtınayı atlatmamız gerekecek. Yemekhane daha yapamıyorum. Şimdi değil, merak etmeyin. Onu da halledeceğim. Eksi 30 derece. Yemekhanemiz de açıldı arkadaşlar. Ama bizim bu yemekhaneyi sürdürebilmemiz için otomaton şehre gönder. Hemen gelsin. Hemen gelsin. Uzakta beyaz arazide açıkça görünen kara bir şekil. Bu evet şehrimizdeki ana araç. Hemen gelsin. Sen de devam et. Kömür çıkarmaya ihtiyacımız var. Ee, Devam edin. Yemek için kaynak toplama noktası. Şimdilik ne yapacağız? Bir şeyler oluyor. Yine bir şeyler oluyor. 2 tane yeter bence. Fidecik merkezleri donabilir. Kaptan birkaç gün içinde sıcaklık düşecek. Fide merkezlerimiz tehlikede olacak. Isıtıcılar ve buhar merkezleri onları sıcak tutmalıyız. Evet. Bu buhar merkezlerini yaptığımız çok iyi oldu. 2 taneyi yaptım. Hı, 24 saat açık olacaklarmış onlar artık. 20 tane daha çeliğe ihtiyacım var. Bir dakika. Kömür, çelik, odun, buhar çekirdeği burada alınacak bir teknoloji var. Seferimiz ana aracı umutsuz biçimde bir yarık içinde sıkışıp kaldı. Çıkarmak zor olacaktır ama içindeki fabrik planlarını bulmak zorundayız. Kaynakları hemen alıp şehre geri getirin. Mükemmel, artık fitecilik merkezini güvenli bir sıcaklık tutmak için otomatikleştirilmiş altyapıyı kurmaya başlayabiliriz. Planları geri getirip bir fabrik kur ve otomatonların sayısını 3'e çıkar. Zaten ikincisi de yolda, bir tane burada vardın. Bir tane de hemen şeyde çelik çıkar hemen. Çünkü buhar çekirdeği. Buhar merkezine inşa etmem gerekecek. Evet. Şimdi. Bunu aslında ufaktan bir araştırayım hemen.
Çünkü serayı yapmam gerekecek. Bunların yiyeceği nereden bulacaklar? Bu niye kapalı? Üretmeden çiğ gıda yapıyor. Hadi gel bakayım sen de. Çok güzel. Ay çok güzel şeyler geldi. Fabrika planları. Kömür, odunla çelik güzel gelmiş. 4 tane buhar çekirdeği çok güzel. Hemen fabrikamızı inşa edelim. Tabii ki de fabrikayı uzağa inşa edeceğim. Buhar çekirdeğini mecburen kullanacağız zaten. Sizi tekrardan gönderelim bakın. Şeyler araştırın size. Otomatımız da geliyor. Çok güzel. Hemen sen çalış. Bu arada hidrolik kömür çıkarıcı. Kömür burası. Başka kömür yeri var mı? Yok. Sana bir yol inşa edelim. Sıcaklık çok düştü. Eğer bir şey yapamazsak telef olacaklar. Ama buhar şey yaptıydım ben buraya. Teknoloji buhar merkezi burada vardı. Niye böyle oldu? Serayı araştırayım. Bir tane daha şey yapmamız lazım. Şey çıkarmamız lazım bunların sayısını. Hidrolik kömür çıkarıcı. Bence insanlar değil de şeyi vereyim. Jeneratöre bağlı değil diyor. Heh, al sana sokak. Soğuk yanı radikal tedaviye. Evet ilk şeyimizi kanunumuzu yayınlıyoruz. Radikal tedavi. Bunun niye böyle oldu? Burada buhar çekirdeği var işte 24 saatte yanıyor. Bunlarda bir sıkıntı yok. Bu sıkıntıda. Önemli araştırma. Efendim bir mühendis bir otomatonu yakından incelemek için bir gün istiyor. Otomatonlar geliştirir ve teknoloji için dorukta onları yapmayı öğrendiysek daha iyi yapmayı da öğrenebiliriz. Eğer birine yakından bakabilirsem. Hadi araştır yani ne diyeyim. Sen niye bağlanmıyorsun bu arada ya? Ne buldunuz bakın odun ve çiğ gıda bulmuşlar. Kısa tünel büyük doğal bir mağaraya doğru gidiyor. Daha önce bir depo olarak kullanılıyormuş gibi görünüyor. İçeride hala birkaç erzak var. Kalıcı bir sınır kullanılmış olmamasını şaşmamalı. Alabileceğimiz alacak buraya. Burada kapanık sınırlarından gideceğiz ya da daha kötüsü. Hemen olan şeyleri geri getirin. Ondan sonra buradan devam edersiniz. Bir kişi hasta. Burada çalışan var mı? Şu an çalışıyor gibi gözüküyor ama niye çıkmıyor kömürümüz? Buraya da insan verelim. Şu an 40 derece.
Bir mühendisimiz çalışmıyor. Ay biraz azaldı. Evet çok güzel. Biraz odun geldi, biraz çiğ gıda geldi. Hemen siz de yolunuza devam edin. Fırtına gelmeden araştırabildiğimiz kadar yer araştıralım. Bu arada yiyecek için bir sera yapabiliyor muyuz? Hayır. Ama artık yapıyoruz. O yüzden hemen seramızı kuralım. Bu arada araştırmamızı da yapalım. Bu daha fazla kömür çıkarıyor, kömür madeni. O yüzden kömür madenine bir araştırmasına başlayacağım. Harika çalışıyor. Şimdi fırtına vurmadan önce şehirdeki tüm önemli faaliyetleri otomatikleştirmek için yeteri kadar otomaton üretmemiz gerek. Fidecik merkezlerin fırtına sırasında güvende olması sağlamanın tek yolu bu. Bir tane yaptık. Fabrika 100 çelik, 100 odun, 50 kömür, bir buhar çekirdeğinden bir odun, bir otomaton üretiyor. Bir şey oldu. Projesinde çalışan mühendis döndü. Bir otomatonun önünü çalmak istiyor. Dönüm noktasının eşiğindeyim. Bir günlüğe bir otomaton Hadi tamam al. Al ne çıkaracaksın? Sonunda ne çıkaracaksın acaba? Ben onu merak ediyorum. Serayı da açalım. Ee, bakım evi yapalım. Sanki çok insanımız varmış gibi bir de bakım evi yapıyoruz. Minnacık insanımız var zaten şurada 50 kişi anca var. Bakım evini hallettik. Arkadaşlar çıkarabildiğiniz kadar çıkarın. Ne diyeyim yani. Sen de çıkar. Çalışın yavrularım ne diyeyim. Efendim. Jeneratörü açmalıyım ki yakıt ikmali yapabilsinler. Zaten bunlar da donar. Ha, bitti şeyi. Hadi sizi buradan şey yapayım. Toparlasın. Kömür ve çelik. Hemen kaynakları alın. Şehrimize getirin. Kaynakları bırakamam maalesef. Belki yola devam etseler daha iyi olacaktın ama. Kömür endüstrisinde 2 otomaton. Çelik endüstrisinde en az bir tane. Çelik fabrikasını hemen araştıralım. Yani burada da bir tane şey çalıştırmam lazımmış. Bunun buradaki iş bitsin de. Şimdi teknolojide kaynaklarda kömür madenini yapacağım. Buraya bir kömür madeni inşa edeyim. Buraya da yıkarım büyük ihtimal. Yine bir şey oldu. Otomaton projesinde çalışan mühendis bir rapor gönderdi. Ödünç aldı. Otomaton bozmuş. Aferin. Şimdi bir tane buhar çekirdeği istiyor. Hasar boşuna değil. Bozuk makineyi tamir edebiliriz. Üstelik artık otomatonların daha hızlı çalışmasını sağlayabiliriz. Mühendis yine meşgul ama gerçekten heyecan verici bir şey peşine. Hadi ver bakalım. Ver bakayım. Ha, bu da kapanmış kız. Şimdi sen burada çalış. Bir tane. Aa, çok güzel. 2. Çok güzel. Şimdi sizleri tekrardan 2 gün yapacak bir şey yok. Göndereceğim size. Sonradan geri çağıracağım.
çelik endüstrisinde çalıştırmam lazım. Bir tanesini serada çalıştırmam lazım. Şunun işi bitsin de zavallım. Az kalmış zaten orada. Hemen seraya veririm ben seni. 40 dereceye çıktı yine. Daha doğrusu indi. Tamam. Çelik fabrikasını da araştırdık hemen. Eh, duvar sondajı. Sıradan bir günde 160 tane odun çıkarabilir diyor. Şimdi bizim odun endüstrisine de ihtiyacımız var mı? Evet. O zaman duvar sondajını araştıracağız. Yapacak bir şey yok. Burayı da yıkıp aslında hidrolik kömür çıkarıcı inşa edeyim buraya. Bir şey oldu. Buhar çekirdeği için arayış kaptan. Buhar çekirdeklerimiz tükendi. Kuzeyde ve güneyde bazı sanayi harabeleri olduğunu biliyoruz. Belki orada daha fazla buhar çekirdeği bulabiliriz. Araştıracağız. Buralarda. O zaman bizimkilere gitsinler de geri dönerken. Efendim, otomaton projesi tamamlandı. Artık otomatonlar daha az masrafla üretilebilecek ve tıbbi tesislerde kullanılabilecek. Otomatonların hassas bağlantılarını değiştirmeyi öğrendik. Bu sayede bilinen en hassas şey olan insan bedeni üzerinde çalışabilecekler. Acaba birkaç gereksiz parçayı çıkarabilmişiz. İyi bari. Şimdi serada çalıştırayım bir tanesini. Bunu bilerek yıkıyorum ki şey yapacağım çünkü yine kömür madeni yapacağım. Onda daha fazla kömür çıkarıyor. Bir kişi kömür endüstrisinde, bir kişi serada, bir tane odun, bir tane de çelikte çalıştırmam lazım. Çelik bu arada araştırmış mıydım? Çelik fabrikası, evet. Bir tek burada koyabiliyormuşum. Bunu sanki yapacak gibiyiz ya. İşte sıcaklığı atlatmak sıkıntı. Bakın galiba sıcaklık yine düşecek. Şu an müsait bir şeyim yok. 3 tane. Ee, mecburen bunu normal bir şey çalıştıracağım da. Yani bana 2 tane daha şey lazım. Şimdilik 30 dereceye düştük. Duvar sondajını da hallettik. Bir tane buhar çekirdeği, 20 tane odun diyor. 20 tane odun ihtiyacım var. Bana odun sağlayın lütfen. Bir tek buraya kurabiliyorum galiba. Evet. Neyse, şimdi şuraya kadar yapayım da gerisini getiririm yolu. Şeyim kaldı. Araştırma. Jeneratörleri araştırayım. Bunlar kaldı. Bu arada bunlar hala niye olmadı? Bir tane daha şey yapılacaktı hani. Robotumuz olacaktı bizim. Şuradaki insancıkları hemen bu tarafa alalım. Keşfedelim. Ya bir de o kadar uğraştık hiçbir şey çıkmadı ya. Kötü oldu. Fırtına da yaklaşıyor. Allah kötü oldu.
Acaba yanlış bir yere otomaton mu verdim diyeceğim ama. 1, 2, 3. 2 tane daha lazımdı bize. Niye yapmadı bu? 2. Çünkü buhar çekirdeğim yoktu. Büyük ihtimal 5'inin birden çalışması lazım. Efendim bir otomatın atanmış olduğu binaya ümitsiz ışık düşüp kaldı. Birbirlerini ayırmadan kurtarmamız imkansız. Ya otomatını kapatacağız ya binayı. Bütün hepsini nasıl kapatayım ben? Sarayı kapat. Efendim bir kaza oldu. Adamı ezdi, bacaklarını kırdı ve hayatı boyunca sakat kalması neden oldu. İnsanlar otomotorun daha yavaş ve dikkatli hareket etmesini istiyor. Verimlilikleri azalacak olsa bile huzursuzluk artacak, bir tehdit olarak kalacak. Hadi yavaşlatalım. Hoş, bunların çok da önemli değil gibi de. Arkadaşlar zaten jeneratör burada yani. Daha ne kadar ısıtacağım ben size. İki tane daha şeye ihtiyacımız var ama iki tane de şeye ihtiyacımız var. Buhar çekirdeğine ihtiyacımız var. İnşallah buluruz. Ne diyeyim? Böyle gece daha dayanıklı. Fırtına gelince görürüm ben sizi. Bol bol bunları araştır. Teşekkür mektubu. Efendim mühendis sizi görmek istiyor. Ekibinden bir mektubu getirmiş. Çalışanların bunu vermemi istedi. Basit insanlar, o yüzden biraz kötü bir şehir gibi oldu ama işiniz şöyle. Size teşekkür etmek istiyorlar efendim. Otomaton görevi için insanlık dışı soğukta verdikleri emeğin ve katlandıkları acıların uğruna yaşanacak bir şey olduğunu düşünüyorlar. Güzel. Ama tabii asıl fideleri korumam lazım benim. İnsancıklar da iyi de. Aa, geliştirme. Lütfen bana buhar çekirdeği bulduğunu söyle. Lütfen. Nine. Ve çok uzaktalar birbirlerine. Şaka mı bu? Bir kişi hasta. Hastalığı geçti. Bir kişi ampute oldu. Ya nasıl bozdum ya? Nasıl? Oo. Oo. Eksi 60 derece. Aa. Lütfen donmayın arkadaşlar. Lütfen. Fidecikler lütfen. Bakım evi ve protestik. Zaten bakım evini şey yapmıştık. Yeni protezler yapabiliriz diyor. Arkadaşlar şu an zaten 2 derece arttı. Daha nasıl bir şey yapabilirim ki ben? Sağlık merkezleri çalışsın.
Yemekhane açılsın. Aa, Sera. Sera'nın kesinlikle açık olması lazım. Birisi bakım evine bir not bırakmış, şöyle yazıyor: teşekkürler, yapmak zorunda olduğumuz bunca iş varken hastalarına doğru düzgün bakmak aileler için çok zor. Böyle yerler hayatı hepimiz için biraz zorlaştırıyor. Yapacak bir şey yok. Bırak, yanlış yere gittik, şeyi de tutamadık. Evet, burası çelik fabrikasıymış. Bu araştırmaları yap. Aa, Fiticilik merkezimizin niye yasası düştü bir anda? Sakın donma. Sakın. Ha, hayır. Arkadaşlar, 2 tane kömür fabrikam var. Daha ne yapmam lazım? Olmayacak, olmayacak bir şey, olmayacak bir şey. Tekrardan kapanıyor. Neyse, 40 dereceye indi. Efendim, uzak bir şey fark ettik. Beyaz şöyle bize doğru yavaş çekilen siyah bir nokta. Bir AFS'de olabilir. Bekleyelim, görelim. Gelsin bakalım. Şu an ağaç depomuz dolu. Yine AFS'deler mi geliyor acaba? Kömür çıkarma ile ilgili bir şeyler yapmam lazım. Odun buldum. Biz şeyi nereden bulacağız ya, buhar çekirdeğini? Hidrolik kömür çıkarıcı. Yok ki şey, ekstra bir kömür çıkarabileceğimiz bir yer. Gece açacağım, merak etmeyin. Zaten gece olmuş ki. Aç gitsin. Fideleri Allah'ım. Bu sefer de fideler başıma bela oldu. İnsancıklar geliyor. Yardım haykırış. Efendim, neredeyse doğmak üzere olan bir adam şehrimize ulaştı. Bize can sıkıcı bir hikaye anlattı. Yakında artık New Manchester adında bir şehirden geldiğini söylüyor. Çoğunlukla işçiler ve aileler yaşıyor, ancak kaynakları tükenmek üzere ve başları belada yaklaşan fırtınadan korktuklarından yardım aramak için bir izci takım göndermişler. Müşterilerden tek kurtuluna, halkına yardım etmemizi istiyor. Doğmuş toprakları keşfet ve New Manchester'ı bul diyor. Nasıl bulacağım? 5 mühendis daha lazım bize. Tamam. Sıkıntı değil. Ne? Elçiyi kurtarmak kaptan. Adamın durumu kritik. Eğer yardım alması yakında olacak. Diğer şehirlerin son şansını umarım kurtarabiliriz. Kurtarabiliriz. Ne pahasına yardım. Efendim, bazı insanlar huzursuz fırtına yaklaşırken hem görevinizde başarılı olmanın hem de New Manchester'a yardım etmenin mümkün olmadığını iddia ediyorlar. Bunun zor bir karar olduğunu farkındalar. Ancak eğer seçim yapmanız gerekirse öncenize hangi görevimizi tehlikeye atmayacağım. Huzursuzluğum umut azalacak. Zaten huzursuzluk artmış. Umut aşağıda, ikisini de yapsam sıkıntı. Ne diyeyim yani?
Orada bir şey yok. Burada bir şey yok. Tam olarak nerede ne var? Aha, burada bir şey varmış ama donduğu için artık gidemiyoruz o tarafa. Vallahi ne yapacağımı şaşırdım artık. Buharlı hidrolik çıkartıcı. Daha yüksek bir şey yapacağız mecbur. Tekrardan açalım jeneratörü. Bir sağlık merkezi istiyorlar. Hemen açalım. Sakın donmayın. Mühendis lazımmış. Mühendisimiz yok. Çünkü burada çalışıyorlar. Hoş çalışmıyorlar da. Odun ve çiğ gıda. Formasyonu araştır bakayım yani. Bayağı da uzun sürüyor işleri. Şuradaki mühendisleri buradan alıp şu anda ortalık donuyor. Mevcut sınır 1. Çalışmaya devam edin ne diyeyim. Şimdi kömür madenini hemen yıkıyorum. Yine şeyi yapacağım çünkü. Şunu bir halledin de. Biliyorum kapandı. Çünkü buraya yeni bir bu neymiş? İzci. Bu saatten sonra gerekli mi bilemedim. Bence bunlara yükleneyim. Buharlı hidrolik çıkarıcı. Burayı da yıkacağım. Yine huzursuzluk arttı. Şu an net açmam gerekiyor. Şey gelmez çünkü şarj olamadılar. Çalışın. Daha yavaş çalışsınlar, daha ve yavaş çalışsınlar. Ondan sonra donuyoruz diye tutturmayın. Aha, bir tanesini monte edebilmişim. Çok güzel. Şimdi odun ve çelik. O zaman çeliktekini şey yapıp buraya vereceğim. Buradakini de hemen şey yaparım. Odundakini de alıp. Bekliyor. Keşfedelim. Yapılacak bir şey yok diyor. Bunlar da dolmadan önce eve getirmem lazım. Fideler donacak ya. Ama yok kömürü de niye çıkarmıyorlar ki? Şaka mı bu?
Merkezler donuyor şu anda. Elimizde kömür yok. Kömür olmadığı için jeneratör açılmıyor. Jeneratör olmadığı için bunlar şarj olmuyor. Pideler dondu. Evet. Ah, şaka gibi gerçekten. Yok, o da donacak büyük ihtimal. Kömürü bunların çıkarması lazım. Ben niye bunları illa çalıştıracağım diye uğraşıyorum ki insanlar çalışsın bari. Son anda gelir aklıma. Bu saatten sonra gelse ne olur, gelmese ne olur. Aha, 60 dereceye uzandı. Bitti olay. Tamam, dondu, anlıyorum, dondu. Gidecek gidecek. Evet, daha fazlasını yapabilirdik. Ama siz motorlardan, otomatonlardan korktunuz. Yaptığımız o. Ne diyeyim? Ha, tamam, anladık. Daha iyisini siz yapın. Sinir oldum size. Böylelikle evet, başarısız olduk. Böylelikle kaç tane senaryoyu denemiş olduk, ona da bir bakalım. Ana hikaye denedik, merkezleri denedik, kış yuvasını denedik, sonbahar denedik. Dördünden de başarılı olamadık. Çok güzel. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Herhalde son iki senaryoyu da yapıp artık oyunumuzu bitiririz. Bilmiyorum, o son iki senaryoyu da halledebilir miyiz? O da bir muamma artık. Ne diyelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.